Dünyada, toplumlarda bir şeylerin ters gittiğini farkındasınız değil mi? Kontrolsüz mülteci akınları, hastanelik eden yeni tür gripler, mutsuzlaşan ve gergin insanlar. Ne yapılsa da düzelmeyen ekonomiler, dört bir yanda patlak veren savaşlar ve inanılmaz hızlı bir şekilde bozulan iklimsel dengeler. Sanki bir dönemin sonuna gelmişiz de her şey yıkılmak üzere gibi hissettiriyor değil mi? Haklısınız, sorun sizde değil. Gerçekten bir dönemin sonuna gelmek üzereyiz. Ve insanlık bu dünyada dolaştığı ilk günden beri bildiğimiz tarihe göre ilk kez 10 binlerce yıllık yıkım ve yeniden oluşum döngüsünü son kez yaşamak üzere. Zaten tüm dünyada hissedilen bu sarsıcı sancıların sebebi de bu. Tarihimizde ilk defa yeni bir sistem doğmak üzere. Ve bu bebeğin adı bile belli. Yeni Dünya Düzeni. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Finansal sistemlerin köklü bir değişikliğe girdiği bu dönemde merkeziyetsiz finans ve kripto para birimleri de yeni dünya düzeninde önemli bir rol oynuyor. İşte bu noktada yenilikçi bir kripto para platformu olan Bitlo, kullanıcılarına sunduğu fırsatlarla öne çıkıyor. Bitlo, geliştirdiği teknolojilerle kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenilir kripto alım-satım hizmeti sunan bir kripto para platformu. İşte tam da bu teknolojileri özgürce keşfedebilmeniz ve kripto yatırımlarına başlamanız için harika bir kampanyası var. Açıklama kısmında paylaştığım linke tıklayarak Gerçeği Bul koduyla Bitlo'ya üye olduğunuzda 2500 TL değerinde bonus kazanıyorsunuz. Bu bonus ile 7 gün boyunca Bitlo'nun 180'den fazla kripto para paritesi arasında işlem yapma imkanı buluyorsunuz. Eğer zarar ederseniz Bitlo bu zararı karşılıyor. Ancak kar ederseniz karın tamamı size kalıyor. Örneğin 2500 TL'lik yatırımınız 7 gün sonunda 3000 TL'ye ulaşırsa bu 500 TL'lik kar tamamen sizin oluyor. Ayrıca 18-24 yaş arasındaki kullanıcılar için Bitlo'da yapılan işlemlerden komisyon alınmadığını da belirtmekte fayda var. Bu genç kullanıcıların kripto dünyasıyla tanışması için büyük bir avantaj. Değişen ve gelişen dünyada kripto dünyasına güvenli ve hızlı bir giriş yapmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten Bitlo'ya üye olabilir ve 2500 TL bonus fırsatını değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, bu videoda da tartışacağımız gibi küresel sistemler hızla değişiyor ve bu değişimin bir parçası olmak büyük önem taşıyor. Siz de Bitlo'nun sunduğu fırsatlardan yararlanarak kripto para dünyasına güvenli bir adım atabilirsiniz. Bu video bir serinin son videosu. O yüzden bunu izlemeden önce mutlaka Evren 25 deneyi ve insanlık yok oluyor videolarımı izlemeniz gerekmekte ki konuyu tam olarak anlayasınız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Bu dünyanın düzeni en basit haliyle günümüze kadar nasıl işledi hiç araştırdınız mı? Sonsuz detayları bir kenara atarsak en basit haliyle insanlar çıkarları ve güvenlikleri için birleştiler. Bir toplum, bir komün oluşturdular. Daha sonra bu güven ortamında gelişmeye ve sistemler kurmaya başladılar. Bu sayede de toplumsal sınıflar doğmaya başladı. Yönetenler, savaşanlar, ticaret yapanlar, üretenler, hizmet edenler gibi. Bu komün büyük bir devlete dönüşür. İnsanlara o devleti korumak için çeşitli fikirler, ideyalar empoze edilir. Sonra bir bakarsınız karşı kıyıda bir başka grupta aynı şeyleri yapmış. Ve kendi ideyaları sizinkinden farklı olduğu için veya sizdeki kaynaklar, topraklar filan daha verimli olduğu için sizi bir şekilde kendisine rakip, düşman ilan etmiş ve bir anda savaşmaya başlamışsınız. Sonrasında da bin bir emekle kurulan o medeniyetiniz yıkılıp gitmiş. Lakin tarih döngülerden ibarettir ve aynı şeyler tekrar devam eder. Yıkılan devlet tekrar kurulur, onu yıkan rakibini yıkar, büyür, başka düşmanlar edinir, tekrar yıkılır ve tekrar. Bu temel düzen günümüze kadar binlerce yıl boyunca hiç şaşmadan devam etti. Bazen devletler savaşa bile gerek kalmadan kendi iç sorunlarından yıkılıp gittiler, bazen de doğal sebeplerden yıkılıp gittiler. Ama temel sistem hep aynı kaldı. Aynı insan türü olsalar bile farklı ideolojide toplumlardan oluşan devletler ve o devletlerin içinde oluşan üst, orta, alt seviye sınıf sistemi ve kaynak arayışı. Binlerce yıl içerisinde kurduğumuz her farklı sisteme isimler verip durduk. Feodalizm, monarşi, komünizm, sosyalizm, demokrasi gibi. Ama aslında gerçek hiç değişmedi. Her daim bir yöneten elit sınıf oldu ve yönetilen insanlar oldu. Bu günümüzde bile demokrasi çatısı altında bu şekilde devam ediyor. Siz kötü ile daha kötü arasında bir seçim yaptığınızı sanıyorsunuz ama gerçekte sizi temsil edecek tiplerin çoğu sizinle alakası bile olmayan, kendi menfaatini düşünen elit yöneticilerden oluşmakta.
Peki bu düzen neden bitmiyor? Neden insanların özgürlük içinde eşit haklara sahip şekilde yaşamalarına izin verilmiyor? Bu sistemin çökeceğini bile bile neden aynı hataları halen tekrar ediyoruz? Cevap aslında basit. İnsanlar özgür kalmak istemiyorlar. Birilerinin onları gütmesini istiyorlar ki rahat yaşayabilsinler. Ve bu rahatlık tarihte son bir kez daha önceki döngüler gibi bir yıkım yaratmak üzere. Ve bu videoyu izleyen çoğu kişi bu süreci en ön sıradan izleyecek gibi gözüküyor. Bir toplum nasıl kontrol edilir? Daha da önemlisi bir toplum neden kontrol edilir? İlk sorunun cevabını birazdan vereceğim. Ama ikincinin cevabı çok daha basit. Bir toplum mecburen kontrol edilmelidir. Aksi halde mutlak özgür toplumlar çöker. Bu lafı deyince baskıcılıktan yana mısın diyenler olabilir ama benim fikrimin önemi yok. Size burada tarihi bilgiler sunuyorum sadece. İnsanoğlu iki uç olaya sert tepkiler veren bir yapıya sahip. Aşırı baskı ya da aşırı özgürlük. Aşırı baskı altında yaşayan toplumlar tabii ki doğal olarak o baskıyı yapana karşı kinlenmeye ve o sistemi alaşağı etmek için fırsat beklemeye başlarlar. Ve ilk kıvılcım ile de sistemi yıkarlar. Lakin bu sandığınız gibi her daim çok daha güzel bir sistemin gelmesiyle sonuçlanmıyor. Mesela Fransız devrimine örnek verelim. Monarşinin baskısı ve haktan kopukluğu büyük bir isyan tetikler ve insanlar daha iyi yarınlara kavuşmak umudu ile sistemi sert bir şekilde yıkarlar. Peki sonrasında ne olur? Mutlak bir kaos başlar. Özellikle Jacobenler ve diğer fraksiyonlar daha çok özgürlük adı altında gruplaşıp diğer gruplar ile çatışmaya başlarlar ve monarşinin yıkılmasından sonraki 10 sene boyunca Fransa'da sivil düzen kurulamadığı için kan gövdeyi götürür. Hatta tarihte bu dönem karşımıza terör yönetimi zamanı olarak da çıkar. Sonrasında Napolyon gelir, yönetimi düzenler, çok kısa bir süre düzen sağlanmış gibi gözükse de o da kendini imparator ilan edip milletin yıktığı monarşiyi bir nevi geri getirir. Sonrasında ülkeyi bitmek bilmeyen savaşlara sokar ve nihayetinde kendisi de sistemi de yok olup gider. Tekrardan hoş geldin kaos dönemleri. Fransa elle tutulur düzeni ve demokrasiyi ancak 1900'lü yıllarda tekrar sağlamaya başlar ve günümüzdeki halini alır. Daha güncel bir örnek Arap Baharı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde otoriter rejime başkaldırı ve özgürlük olarak başlayan bu hareketler sonucunda Sudan gibi, Libya gibi, Mısır gibi ülkelerde ciddi yönetim değişiklikleri oldu. Peki şu an o ülkeler ne durumda dersiniz? Eski günlerini mumla arayan iç savaşların ve yozlaşmanın pençesine düşmüş ya da Libya gibi tamamen bitmiş gitmiş ülkelerden ibaretler. Şimdi o zaman şunu sorabilirsiniz. Ne yani eski baskıcı yönetimi biat edip otursalar mıydı? Tabii ki hayır. Ama Emil Durkheim, Erich Fromm, Hannah Arendt gibi meşhur sosyolog ve psikologların da kitaplarında bahsettikleri gibi insanlar mutlak özgürlük durumuna düştüklerinde amaçsızlaşma ve hayatlarında yön belirleyememe gibi sorunlar ile karşılaşıyorlar ve toplumsal istikrar bozuluyor. Yani kısaca baskıcı yönetimi devirin ama sonrasında ne yapacağınızı planlamış bir şekilde devirin. Yoksa o aşamadan sonra birbirinize bakıp yıktık şimdi ne olacak dediğiniz an geçmiş olsun. Eskisinden beter olursunuz. İşte bu da bir kısır döngü doğuruyor. Çünkü sistemden sıkılıp yıksanız bile yerine benzer bir sistem kurmanız lazım. Ve o sistemde bir nesil sonra yozlaşmaya başlıyor bile. Zaten videonun başında dediğim kısır döngüleri yaratan da işte tam olarak bu. Tam da bu yüzden sevsek de sevmesek de bir sistemin insanları kontrol etmesi ve yönlendirmesi lazım ki toplum ne isyan edecek seviyeye gelsin ne de aşırı özgürleşip amacını yitirip anarşik bir yapıya bürünsün. Günümüzde insanları bu orta denge noktasında tutmayı görece en iyi başaran sistem sosyal kapitalizm gibi gözüküyor. Hem ticari olarak büyümeyi teşvik eden hem de bu esnada insanlar arası eşitsizliği önlemeye çalışan sistem. Laf da güzel ama uygulamada başarısız. Çünkü insan faktörü işin içine girdiğinde güç anında yozlaşmaya başlıyor ve sonsuz bir açlığa dönüşüyor. Adam Smith 1776 yılında yayımladığı Milletlerin Zenginliği kitabında serbest piyasa ekonomisi adı altında modern kapitalizmin temellerini atarak bize sunar ve ülkelerin şu mottoyu benimsemesini bir nevi önerir. Bırakın yapsınlar, bırakın üretsinler. Bu fikir devletlerin özel sektörü bir nevi serbest bırakıp üretimi patlatarak halkların refah seviyesinin yükselmesini savunuyordu. Lakin Smith bu teorisinin belirli bir süre için yapılması gerektiğini de üstü kapalı bir şekilde bize söylemiştir. Çünkü kendisinin de ifadesine göre bu sistem bir süre sonra dev tekellerin doğmasına, sermayenin sadece belirli bir kitlede toplanmasına
ve nihayetinde sermayeden yoksun bırakan halkı isyana iteceğini de belirtmiştir. Bakın adamın belirli bir ömür biçtiği bu sistemin üzerinden neredeyse 250 sene geçti ve yapılan binlerce yamaya rağmen artık sistem çökmüş durumda. Sermaye ülkelerden bile daha büyük hale gelmiş şirketlerin tekelinde toplanmış durumda. Ve bu mega elitlerin dışındaki herkes ister beyaz yaka ister mavi yaka olsun artık tamamen harcanabilir işçi konumunda. Ve bununla beraber orta kesimde hızla yok oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Apple firmasının değeri bütün Türkiye'nin toplam değerinin 3 katından fazla. Ya bu nasıl olabilir ya? Bir teknoloji firması nasıl koca ülkenin parasal toplam değerinin 3 katından büyük olabilir? Akıl almaz bir dengesizlik. Ama ne yazık ki durum böyle. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası senelik 1 trilyon dolar seviyesinde. Ama Apple'ın güncel değeri 3,5 trilyon dolar. İşte bu mega dengesizlik dev sermaye sahiplerinin çalışanları daha da ezmesine ve gezegenin kaynaklarını daha da vurdum duymaz şekilde sömürmeye yetiyor. Çünkü adamların karşısında durabilecek ülke bile yok. İsterlerse 2 finansal oyunla o ülkeyi iflasa sürüklerler. İşte ana kapital güç dev şirketlerde toplandığından dolayı ve o şirketlerin bulunduğu ülkelerde bu sistemi desteklediğinden dolayı ortaya doyumsuz açlık ve yozlaşma dediğimiz durum çıkıyor. Ve yukarıdaki 2 sorundan ilkine tekrar geliyoruz. Bir toplumu nasıl yönlendirirsiniz? Bunun cevabı ise canınızı cidden çok sıkacak. Dünya düzenini anlamayı gerçekten istiyorsanız son 100 yılına bakmanız gereken sadece tek bir ülke var. Amerika. Amerika'yı anlamak demek, şu an dönen tüm oyunları anlamak demek. Ben size küçük bir özetini geçeceğim ve toplum kontrolü nasıl yapılır ve Apple gibi şirketler nasıl ülkelerden büyük hale gelir göreceksiniz. İkinci Dünya Savaşı'ndan atom bombası sayesinde mutlak bir zafer ile çıkan Amerika bir anda dünyanın süper gücü haline gelir. Sanayi üretimi akıl almaz seviyededir. Fakat ortada bir sorun vardır. Erkekler ciddi oranda azalmıştır. Bu olay Amerika'da 2 temel yönlendirmeyi tetikler. Mutasip aile hayatının teşvik edilmesini ve kadınların da yavaştan erkeklerin az kaldığı yerlerde iş gücüne katılmalarını. Savaş sonrası dönem Amerikan dizilerini, reklamlarını, dergilerini bir inceleyin. Hepsinde ev hanımlarının yüceltildiğini, çok çocuklu aile yapısının mutluluğu getireceğini görürsünüz. Hatta sanayi bile ev hanımlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ocaklar, buzdolapları, ev aletleri üzerinde odaklanmaya ve sürekli yeni teknolojiler geliştirmeye başlar. Ve gerçekten de Amerika'da bir üreme patlaması yaşanır. Bu döneme Baby Boom dönemi denir ve 1947-1970 yılları arasında Amerika'da aile başına 3,7'lik olağanüstü bir üreme hızına geçilir. Nüfus hızı sağlama alındıktan sonra diziler, reklamlar ve yönlendirmeler bu sefer de kadınların iş gücüne mutlak şekilde katıldığı, evine finansal destek verdiği ve kendi ayakları üzerinde duran bağımsız kadınların öne çıkarıldığı şekilde değişir. Ve kadınların da para kazanmaları teşvik edilir. Bu sayede 1947'de %30 olan kadın iş gücü katılımı 1970'te %43'e zıplar. Ve daha da önemli bir şey tetikler. Kadınların özgürce alışveriş yapabilmesini. İşte burası çok önemli bir nokta. Çünkü erkeklerin harcama yapma oranı kadınlara göre anormal derecede az. En basit örneğini size vereyim. Günümüzde dünya ticaretinin %75'i kadınlara yönelik ticaretten ibaret. 31,8 trilyon dolar. İkinci sırada ise erkekler vardır herhalde diyorsanız birkaç sene öncesine kadar haklıydınız. Ama artık değil. İkinci sırada 4,7 trilyon dolar hacim ile LGBT üyeleri mevcut. 4,6 trilyon dolar ile de erkekler, daha doğrusu pazarlamacıların tabiriyle heteroseksüel erkekler onları izliyor. Hal böyle olunca işletmelerin de ana hedefleri sanırım belli olmuş oluyor değil mi? İşte önce aile ve üremeyi destekleyen Amerikan medya endüstrisi ve sanayisi, daha sonra kendi ayakları üzerinde duran, kendi parasını özgürce harcayan kadın imajını desteklemeye başlarlar. Bu arada bir dipnot, erkek de kadın da tabii ki eşit şekilde çalışmalı, kazanmalı ve ailesine, ülkesine, insanlığa katkı sağlayan bilinçli, eğitimli bireyler olmalıdır. Bu tartışılamaz bile. Ama konumuz bu değil. Konumuz toplum yönlendirmesi ve kontrolü, unutmayın. Yoksa kanalımda her daim eşitliği ve adaleti savunan biriyim, yanlış anlaşılmak istemem. Günümüzde ise medya ve endüstri devleri artık sizin bireysel şekilde eşinizden, ailenizden bağımsız çılgınca para harcamanız için çabalıyor. İzlediğiniz şeylere dikkat edin. Artık sürekli evlenmeden ailenizden ayrı bir birey olarak çalışmanız ve harcamanız için yönlendiriliyorsunuz. Reklamlara dikkat edin. Popüler dizilere, filmlere dikkat edin.
Hep aile evinden bıkmış, bir an önce gitmek isteyen çocuklar. Evliliği bir zindan gibi gösterip boşanıp ayrı ayrı takılmayı özgürlük gibi gösteren yapımlar. Hiç düşündünüz mü neden? Bir kadın, bir erkek ve bir çocuktan oluşan bir aile var diyelim. Bu eve bir fırın, bir ütü, bir buzdolabı yeter. Ama siz bu kitleyi ayırıp 3'e bölerseniz satışları 3'e katlarsınız. İşte size en basit nedeni. Bunları toplum yapılandırması hakkında yazılmış yüzlerce kitabın dışında doğrudan bize üniversitede öğrettikleri için de biliyorum. İşletme ve pazarlama bölümünün aslında psikolojiye oynayan karanlık bir tarafı da vardır ne yazık ki. Toplumu tüketime yönlendirme bununla da bitmez. Size ideal kadın tanımını gösterirler ve o kadınlar gibi olmazsanız toplumda bir adım geride kalacağınızı empoze ederler. Bu yüzden ihtiyacınız olmasa bile sırf onlara benzemek için estetik ameliyat olursunuz. Onların kullandığı makyaj ürünlerini, giydikleri elbiseleri alırsınız. Onların gittikleri mekanlara gitmek istersiniz. Çünkü farkında olduğunuz ya da olmadığınız binlerce bilinçaltı yönlendirme ve reklam ile artık siz de o kadınların ideal kadın olduklarını kabullenirsiniz. Bu durum erkeklerde de aynıdır. Arabanın markası ne kadar iyiyse o kadar adamsın. İş yerinde mevkin ne kadar iyiyse o kadar adamsın. Ya yok, ben kendimi harcamadan mutlu bir hayat yaşamak istiyorum mu dedin? Sen bir eziksin, savaşçı değilsin. Alfa, sigma, omega ne haltsa onlardan birisi değilsin. Ya sürüye uy ya da bu toplumda yerin yok. Mesajı sürekli hemcinslerime de pompalanıyor. Ve insanlar bu yüzden iPhone 14 kullanırken 15 çıkınca ona geçmeyi bir seviye üstünlük olarak görmeye başladılar. Tek eşliliği sıkıcı ve demode görmeye başladılar. Herhangi bir konuda kendi fikrinizin olmasını bile kabullenemez oldular. Bu yüzden sanal linç kültürü doğdu. Ya insanlara istediklerini verirsiniz ya da sizi linç ederiz. Sosyal medyada saldırırız kültürü gelişti. Ve insanlar bireyselleştikçe bireyselleştiler. Ve biz tüketim çılgınlığı içinde bütün sermayeyi zaten kontrolde olan elitlere vermekle kalmadık. Hayatımızı nasıl yaşayacağımız hakkında da bizi yönlendirmelerine ihtiyaç duyar hale geldik. Bu sistemden bıkmış ya da kopmaya çalışan insanlar yalan ve sanal toplumun büyüklüğünden dolayı ne yöne gideceklerini, ne yapacaklarını bile bilemiyorlar. Ve bu onların da amaçsız bir hayata düşmelerine sebep oluyor. Tabii ki bu lafları genelleyerek söylüyorum. Ama bu genelleme çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. Aldatma oranları, uyuşturucu kullanım oranları, psikolojik ilaç kullanım oranlarına bakarsanız bu genellemenin nedenli korkunç bir hal aldığını anlarsınız. İşte toplum bu şekilde birbirinden kopuk halde çökerken de yönetenler panik oluyor filan diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü onlar ellerini ovuşturup trilyon dolarlık firmalar haline gelirken işçi sınıfı artık ekonomik baskılar altında akıl almaz şekilde ezilmeye ve sadece evinden işine gidip bunu her gün tekrarlayan köleler haline gelmişken adamlar daha da mutlu oluyorlar. Çünkü bir sonraki adımın gelmek üzere olduğunu artık anlıyorlar. Yıkım ve yeni düzenin kurulması. İçinde her şeyin olduğu yepyeni bir dünya düzeni. Tek bir şey hariç. Siz. Yeni dünya düzeni. Novus Ordo Seclorum. Çağlar boyunca pek çok kralın hayali olmuş, insanlığın tek çatı altında yönetildiği birleşik bir insanlık düzeni. Aslında temel olarak baktığımızda en baştan beri olması gereken düzen bu. İnsan türünün bu denli ayrışmış olması esas saçmalık. Ama tehlike şu, bu düzeni kurmak isteyen zihniyet. Ben eskiden bu konu hakkında araştırma yaparken hep 3. Dünya Savaşı gibi anormal bir yıkımın yaşanıp dünyanın yerle bir olup ondan sonra bu düzenin kurulacağını düşünürdüm. Ama yaş ilerledikçe ve bilgi arttıkça insan daha geniş açıdan bakabilir oluyor. Yeni düzeni kurmak için aslında dev savaşlara falan gerek yok. Adamlar sistemi o kadar iyi yönetiyorlar ki bomba atmadan da bu düzen kurulabiliyor. Bunun kendimce 3 yolunu belirledim ve gidişata göre de gerçekten bu 3 metot aynı anda şu an bize yaşatılıyor. Yeni bir dünya düzeninin karşısındaki en büyük engel aslında haklardır. İnsanlar yöneticilerden bu kadar bıkmışken onların eliyle gelen sisteme girmek istemeyeceklerdir. Peki bu defansif kitleyi bu sisteme girmeye nasıl mecbur bırakırsınız? Cevap basit. Kendi istekleriyle. İklim ve nüfus kriziyle başlayalım. Size iklim gerçeği videomda aslında bu iklimsel değişikliklerin çok uzun zamandır hükümetler ve firmalar tarafından bilindiğini anlatmıştım. Peki neden kimse elini taşın altına koymuyor? Neden koysunlar ki? Tek bir taş atmadan düzen yıkmanın en kolay yolu işleri doğa anaya bırakmaktır. Hindistan ve Pakistan'da yaşanacak doğal yıkımlar sonucu 100 milyonların Çin'e hareket ettiğini düşünün. Sizce sonuç ne olur? Tam tersi.
Çin'de yaşanacak kuraklıklar sonucu üretim düşerse 1,2 milyar insanın huzursuzlanması sizce ne sonuçlar doğurur? Peki Afrika'dan Avrupa'ya kayacak milyonlar, Orta Doğu'dan Türkiye ve komşularına kayacak milyonlar derken kırılgan ekonomilere ne olur? Ne olduğunu aslında şu an canlı canlı görüyorsunuz. Sistem en temel noktalardan sarsılmaya başladı bile. Her sene bu iklim dalgalarının artması ile de yeni kavimler göçü tetiklenip var olan düzenin yıkılması, ülkelerin etnik yapılarının değişip ulus milleti kimliklerinin silinmesi. Güzel bir taktik. Bir de bu göç alan ülkelerdeki düşük doğum oranlarını eklersek, hatırlarsanız bir önceki videoda bahsetmiştim, karşınıza kusursuz bir fırtına çıkıyor değil mi? Gelişmiş ülkelerdeki bilinçli insanlar üremezken ve halihazırdaki çocuklar da Evren 25 deneyinde anlattığım gibi bıktırılmış, elini eteğini dünyanın gerçeklerinden çekmeye başlamışken, adını bile bilmediğiniz bağnaz ve cahil ülkeler hızla üreyip gelişmiş ülkelere dev göç dalgaları yaparak sessiz bir istila ve o ülkenin yerel nüfus yapısının baştan aşağı değişmesine sebep oluyorlar. Ve bunun sonucu olarak da hoşçakal ulus devlet anlayışı, hoşçakal milliyetçilik, hoşçakal bu süreçte hayatını kaybedecek milyonlarca masum insan. Planın nüfusu azaltıp daha kontrol edilebilir bir insanlık yaratmak olduğunu unutmayın. Bu olaydaki ikinci adıma geldik. Savaş. Ama topyekün dünya savaşı değil. İdeoloji ve din savaşı. Rusya ve Ukrayna savaşı ile başlayan domino taşı yıkımı şu an İsrail'in tüm Orta Doğu'ya karşı olan savaşı ile devam ediyor. Yakında da muhtemelen Tonga'ya düşerse Çin'in Tayvan'a girdiğini göreceksiniz. Peki bu savaşlarda dikkatinizi ne çekiyor? Demin dediğim gibi milliyetçi ideoloji ve din. Rusya-Ukrayna savaşı için onlarca farklı alt başlıkta konuşabiliriz. O ayrı. Ama konumuzla ilgili olanı şu. Rusya'nın gözünde Ukrayna, yozlaşmış küreselcilerin uşağı olmuş durumda. Ve milliyetçi Rusya bu düzene karşı savaş veren bir güç olarak kendini tanıtıyor. Hatta Putin açık açık bunu dile bile getirdi. По-прежнему твердят о своей исключительности. Стравливают людей и раскалывают общество. Провоцируют кровавые конфликты и перевороты, которые переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота. Peki Çin-Tayvan çok mu farklı? Aynı şekilde milliyetçi Çin'in ulusal gücün esiri olarak lanse ettiği Tayvan'ı almak istemesini göreceksiniz. Ve nasıl ki Ukrayna-Rusya savaşı global bir gıda ve enerji krizi yarattıysa, Çin ve Tayvan krizi de global bir çip ve teknolojik parça krizi yaratacak. İsrail ise Orta Doğu'da büyük bir din savaşı tetikleyerek yaratacağı kıyım ile kasıp kavuracak. Ve tüm bunların zirve yaptığı dönemlerde insanlar artık bu ideolojilerden illallah etmeye ve batsın ideolojiniz, eskimiş milliyetçiliğiniz, batsın dininiz demeye başlayacaklar. Çünkü zaten o vakitte pek çok ülke karma inanç ve karma ulus kavramlarıyla yaşıyor olacak. İklim bir yandan, savaşlar bir yandan derken iyiden iyiye çöken ekonomi alt kesimi ve özellikle işçi kesiminin şartlarını çok daha zor bir hale getirmişken ve dünya bir kaosa doğru sürüklenirken kurtarıcı Mesih insanlığın karşısına çıkarılacak. Hayır, göklerden gelecek İsa'dan bahsetmiyorum. Onlar hayal ürünü şeyler. Gerçek olandan bahsediyorum. Size kurtarıcınız olarak tanıtılacak olan üretim bandından çıkacak olan Mesih. Yani yapay zeka robotlar. Dünyanın nüfusu 8,4 milyar. Peki dünyadaki beyaz yaka ve mavi yaka çalışan nüfusu sizce ne kadar? Yaklaşık 4 milyar. Bir soru daha. Şirketlerin en büyük gider kalemi şu an ne olmuş durumda? Evet, çalışanlar olmuş durumda. Ya çalışan olmadan şirketler nasıl var olacak? İşçiler olmadan bu dünya nasıl dönecek diyorsunuz? Ve haklısınız, dönmez. Değil. Bu gördüğünüz Endüstri 4 teknolojisiyle kurulmuş bir fabrika. Ve neredeyse 7 gün 24 saat çalışıyor. Peki burada ne eksik? Evet, insanlar. Bu koca fabrika sadece 5 kişiyle çalışıyor. Zaten onlar da sadece temel denetimleri yapıyorlar. Peki ya bu günde binlerce kişiye hizmet veren müşteri danışma biriminde ne eksik? Evet, yine insanlar. Bu merkez gelişmiş yapay zeka ile müşterilerin ilk birkaç kademe sorularını çözümleyebiliyor. Ve yakında daha da kompleks sorunları da çözmeye başlayacak. Peki deminki örneklerdeki robotlar ile yapay zeka birleştiğinde sizce neler değişecek? Ben size söyleyeyim. Komple insanlık tarihi değişecek. Ona da daha vakit var sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çoğu piyasaya sürülme aşamasına gelindi bile. İlk nesil yardımcı yapay zeka robotlara merhaba deyin. Evinizdeki temel işler ve kamusal alanlardaki temel işler ile başlayıp geliştikçe sekreterlik sistemleri,
güvenlik birimleri, restoranlar, otobüsler derken zamanla mavi ve beyaz yaka iş gücünün tüm yükünü omuzlayacaklar. İşte bu daha önce insanlık tarihinin hiç karşılaşmadığı bir durum. Ve o işçi sayısı azaldığında yaşanan medeniyetsel çöküşünde tekrarlanmamasını sağlayacak yegane şey. Bunu neden hızlı yapmıyorlar derseniz, biraz önce de dediğim gibi nüfusun azalması lazım ki bu değişim isyan çıkmadan kontrollü bir yıkım ile yapılsın ve insanlar yavaş yavaş suda kaynatılan kurbağa misali olayı anlamadan yitip gitsinler. Burada işinden olacak işçi sınıfından bahsediyorum. Ya ne olursa olsun kaos olur, bir yıkım olur diyorsanız evet olacak. Çok yakında parasal sistemin çökmeye ve değişmeye başladığını, akabinde de toplumsal yapının tamamen çöküşe geçtiğini ve düzenin yıkıldığını göreceksiniz. Tabii kimi yerlerde fazla, kimi yerlerde az olacak. Ama sistem değişecek. Zaten bu esnadaki kayıplar ve yıkımlar da planın bir parçası. Unutmayın, nüfus bir şekilde azalacak. Bunu bizzat adamlar dile getiriyor, ben değil. İşte tüm bu olaylar zirvedeyken, fakirlik patlamışken, nüfuslar düşük doğum oranları ile azalmış ve göçler ile ulus devletler karma hale gelmişken, dünyada savaşlar ve iklim kaynaklı dengesizlik artmışken, kısaca siz boğulmak üzereyken size biri can simidi atsa, gel kardeş seni kurtarırım ama benim ideallerimin altında birleşeceksiniz dese ne yapardınız? Alın size seve seve geçilen yeni dünya düzeni. Robotların ve yapay zekanın temel iş yüklerinin tamamını insanlardan devraldığı, kalan azalmış nüfusun robotik sayesinde dengelenmiş ve aşırı zenginleşmiş düzende bir nevi bolluk içinde kafası rahat şekilde yaşadığı birleşmiş bir insanlık. Aslında kulağa hoş geliyor ama dediğim gibi o ipleri tutan tiplerin niyetlerini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Belki gerçekten tüm bunları binlerce yıllık kısır döngüyü kırmak için yapıyorlardır. Belki de mutlak kontrol için. Ama nihayetinde bunlar da insan, ölüp gidecekler. O zaman işte kim bilir belki insanlığın geleceğini düşünen birileri de devreye girer de o yeni sistem ile insanlık teknolojiyi kullanarak diğer gezegenlere gitmeye başlar. Uzay madenciliği ile dünyanın kaynaklarını sömürmeyi bırakır ve yapay zeka yöneticiler ile şehirler ve sistemler yozlaşmayan bir oluşum ile kontrol edilir. Vallahi geçen sefer de fikrimi söylemiştim. Yapay zeka yöneticilerin şimdikilere bin basacağını düşündüğüm için benim oyum onlara. Ben açıkçası yakın geleceği karanlık görsem de 2060 sonrasını ikinci Rönesans olarak görüyorum. Bunun da en büyük sebebi video boyunca dediğim gibi insanlık tarihinde ilk defa insanoğlunun işlerini yapacak zeki bir varlık oluşturmanın eşiğinde durmasıdır. Bu noktadan sonra daha önce hiç görülmemiş bir geleceğe açılacağımız aşikar. Ve tüm bu karanlığın arkasından geleceğine inandığım şafakta beni en çok mutlu eden şey ise insanların artık köle gibi çalışıp hayatlarını sırf para kazanmak için harcamayacak olmaları. Kim bilir kaç tane sanatçı ruhlu insan mecburen para için madenlerde çalışırken yitip gitti. Kaç tane mühendis fakirlikten imkan bulamadığı için yeteneğini dünyaya gösteremedi. Kaç tane dahi ailesine bakmak için mecbur kaldığı işlerde çalışırken kayboldu gitti. Bir kişinin bile potansiyelini bu çürümüş sistem için heba etmesi beni yıllardır en çok üzen şey. Sonunda da robotlar ve yapay zeka ile bu düzenin yıkılacağına inanıyorum. Evet, milyonlarca insanı işinden edecekler. Ama en azından hem ben hem de benim gibi konuyu ele alan onlarca çok güzel kanal ve kitap sayesinde neyin geldiğini artık biliyorsunuz. Buna göre şekil almak için, önlem almak için şansınız var. Evet, teknoloji her zaman insanları işsiz bırakır. Ama aynı zamanda binlerce yeni iş kolu da yaratır. Gözünüz açık olsun. Bu fırsatı kendi çıkarınız için kullanın. Kullanın ki değişen dünyada birilerinin sizin kalmanızı istediği, o yönünü bilmez, hayattan anlam çıkaramaz, elindeki telefona bağımlı, herhangi bir duruşu olmayan insanlara dönüşmeyin. Oynanan oyunun farkına varın ki sistemin sizi zorla birilerine benzetmesine kanmayın. İhtiyacınız olmayan o 10. ayakkabıyı almayın. Sizi sömüren firmalara karşı renginizi belli edin. Aman benim için Twitter'da ne derler, forumlarda ne derler diye düşünmeyin. Kendinizi olduğunuz gibi ifade edin. Kısaca sürüden çıkın arkadaşlar. O sürüyü şu an çobanlar adım adım mezbahaya götürüyorlar. Ve hepsi kesilecek. Siz onlardan olmayın. Kendi yolunuzu çizin. Ve size sunulan tiyatroyu değil, kendi hayatınızı izleyin. Parasal sistemin değişmek üzere olduğu şu dönemlerde imkanınız varsa bir arsanız olsun. Köşede fiziksel altınınız olsun. Abi ben daha gencim diyorsanız kendinize yatırım yapın. Yapay zeka ile yeni neler geliştirebilirim, onu kullanarak şu an piyasada eksik olan neyi yapabilirim, bunları araştırın.
Krizler aynı zamanda fırsattır. Sakın enseyi karartıp geleceğim kaydı diye düşünmeyin. Gün doğmadan neler doğar. Evet, bu dünyada bizim gücümüzün yetemeyeceği oyunlar oynanıyor. Bunlara karşı gelmek de çok zor. Baksanıza, kendi ülkenizde bile bazı şeyleri açık açık dile getirirseniz sonunuz hapishane oluyor. Sistemi ellerinde tutanlar cidden çok sıkı şekilde koruyorlar. Ama bu esir olduğumuz anlamına gelmez. Siz en azından kendinizi değiştirin, kendinizi geliştirin. Bu sayede çevreniz de sizden görüp değişmeye başlar. Ve böyle günün birinde belki bu adamlar çok daha az yıkımın olduğu, çok daha iyi bir geleceği daha yakın bir zamanda kurmak durumunda kalırlar. Ya da en kötü senaryoda bile siz neyin geleceğini bildiğiniz için o değerli çevrenizi koruyup bu tufan yıllarında onları kendi geminize alabilirsiniz. İnsanlık çok değişken bir tür olduğu için belki bu konuştuğumuz konular çok daha farklı şekillerde zuhur edecektir. Bunu bilmek imkansız. Benim şahsen yaptığım farklı araştırma ve gözlemlerden çıkardığım özet bu şekilde. Ama bakalım gün doğmadan neler doğacak. Hepsini birlikte göreceğiz. Siz yeter ki umutsuzluğa düşmeyin. Karanlığın en amansız olduğu an şafaktan hemen öncekidir, unutmayın. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bunlar cidden çok derin konular, çok dallı budaklı konular. Sizler de lütfen fikirlerinizi yorumlara yazın. Bununla ilgili soru cevap videosu da yapabilirim. Tartışmayı derinleştirebiliriz. Gelecekle ilgili öngörülerinizi siz de insanlarla paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.